Hoş geldiniz. Bugün yine geçen seferki gibi yakın çevremden gelen talep üzerine yeni başlayanlar için örgü tekniklerinden bahsedeceğim. Geçen sefer hatırlarsanız ilmek atmakla ilgili tekniklerimden bahsetmiştim. Bu sefer de yine klasik ilmek atma tekniğim olacak. Onun haricinde de burada görmüş olduğunuz ve benim daha önceden hazırlamış olduğum modellerden bir veya ikisini bugün size göstereceğim. Daha sonra ilerleyen günlerde de diğerlerini göstereceğim. Fakat onun öncesinde şu modeli hatırlarsınız. Kendini katlayan model videomdan. Ben bununla ilgili sizin kullandığınız yerlerle ilgili beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim demiştim. Sağ olsun Bade Gülser'in bana bununla ilgili bir yorum yazmış. Çok da sevindim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Demiş ki Serap abla bu modeli kazak, hırka, yelek gibi örgülerin lastik başlarında yapıyorum ben demiş. Çok güzel duruyor demiş. Çok iyi fikir gerçekten. Ben bilmiyordum. Öğrendiğim için de çok mutluyum. Ve aynı zamanda demiş ki çok güzel duruyor. Bir de ben bununla ilgili ebruli ipten çanta yaptım. Bitince de ağızlarını tığla kapattım demiş. Gerçekten çok iyi fikir. Ellerine sağlık. Güle güle kullan Badegül'cüm. Badegül'ün yorumunu okuduktan sonra bende de bayağı bir şeyler aydınlanmaya başladı bu teknikle ilgili. Örneğin cep telefonu kılıfı yapılabilir. Badegül'ün de dediği gibi şuralar tığla kapatılarak ya da dikilerek büzmeli yapılabilir. Birçok yerde kullanılabilir. Gerçekten çok güzel ve fonksiyonlu bir teknik bence bu. Evet, Badegül'e tekrardan yorum için çok teşekkür ediyorum. Badegül Serin. Evet, şimdi gelelim bugün yapacağımız ilmek tekniğine, ilmek atma tekniğine. Klasik. Hatırlarsanız geçen videomda gösterdiğim tekniklerde şu ipi ay ne kadar ayarlasam modundan çıkıp daha kolaylaştırabilmek için ilmek atmayı bazı teknikler göstermiştim. Fakat bugün yine klasik tekniği de göstermek istiyorum. Benim de zaman zaman gerçekten yine de nedense geri dönüp kullandığım bir teknik oluyor bu. Fonksiyonel ama ilmek atarken gerçekten sayısında bazen problemler yaratabiliyor. Her neyse. Şimdi bunu ben nasıl atıyorum bu ilmeği? İki parmağımın arasına alıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorum öncelikle. Sonra buradan şişimi geçiriyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Önce soldaki, sonra sağdaki parmağımdan ipi çıkarıyorum. Tekrar göstereyim. Böyle ipimin arasına, parmaklarımın arasına aldım. Baştan göstereyim, daha doğru olacak. İpin oyunu belirledim. Sonra bir noktada bunları böyle iki parmağın arasına aldım. Şişimi orta ipteki ipe dayadım. Sonra şu iple birlikte önce soldaki, daha sonraki sağdaki ipten iki ilmeğimi çıkarmış oldum. İlk atışta 2 ilmek oldu. Bunun devamında yine böyle iki parmağımın arasına alıyorum. Önce soldaki, sonra sağdaki ipten böyle geçirerek ilmeğimi atıyorum. Size tavsiyem başta ya 2 şişe birden ilmek atmaktır ya da attığınız ilmekleri biraz bol bırakmaktır. Çünkü ilk sıra genelde zor örülüyor. Bununla da ilgili daha sonra tekniklerden bahsedeceğim diğer videolarımdan. Şimdi tekrarlıyoruz. İpi iki parmağımızın arasına aldık. Önce soldan, sonra sağdan ilmeğimizi alıp şişimize geçirdik. Tekrar. Bakın şöyle bir V oluyor. Ben bunu birkaç kere daha yavaş yapmak istiyorum. Şöyle daha net görebilin diye V. Şurada gördüğünüz gibi şuraya, sonra şuraya.
Daha yakından göstereyim. Oh. Tabii böyle kazalar da olabiliyor. O yüzden baştan başlayalım. İpi aldık. Orta noktaya dayadık şişimizi. Çektik yukarı doğru. Önce sol, sonra sağdan ilmeğimizi şişimize geçirdik. Tekrar gösteriyorum. Biraz hızlandırarak göstereyim. Bu hiç yapmadıysanız ilk başta sizi belki zorlayabilir. O yüzden tığla olana alışmanızı öneririm. Hiç yapmamışlar için bahsediyorum. Çünkü bu baştan gerçekten zorlayabilir ama tığla olan hem daha kolay bence. Başta elbet her şey daha zor. Yani ilk başlangıçlar hep zor oluyor ama şöyle tığla olan daha kolay gibi geliyor bana. Daha sonra yine bir şişle de ilgili bir şişle ilmek atmak, şişten şişe ilmek atmakla ilgili bir teknik göstereceğim size. O da kolay ama bence tığ daha kolay ve daha pratik. Tabii bu herkesin eline göre de değişebilir. Evet, ilmeklerimizi attık. Şimdi bugün size şu örneklerimizi kenara koyalım. Haroşadan bahsedeceğim. Haroşa önden yani ters ya da düz örülebiliyor. Fakat size ikisini de örnek olarak yaptım. Aynı modelmiş gibi görünse de farklı çıkabiliyor. Bakın bu örneğin ters örülen yani önden ip hep öndeyken örülen bir haroşa daha yayvan daha geniş kalıyor. Bu düz yani ip arkadayken örülen bir haroşa bu daha toparlıyor kendini. Ama şöyle bir gerçek var. Her halükarda haroşa ciddi anlamda iplik yutan bir teknik. Fakat çok sık kullanılıyor ve çok hoş duruyor. Bazı modellerde vazgeçilmez. Mesela bazı boyunluk modellerinde yani gerçekten o haroşa yapmazsanız sanki o boyunluk güzel olmuyor gibi. O yüzden tercihinizi ters mi, düz mü ona göre karar vererek yapmanız lazım. Tekrar bahsetmek istiyorum. Haroşa ters örülen yani ip öndeyken örülen daha geniş duruyor. Haroşa düz örülen yani ip arkadayken durulan daha kendini toparlamış duruyor. Bugün haroşadan bahsederken bu iki tekniği size göstermek istiyorum. Ben her zaman öyle bir alışkanlık oldu bende. Genelde hep kenar ilmeği kullanıyorum. Daha güzel duruyor bence her şeyde ve ben hep ilk kenar ilmeğimi örüyorum. Fakat kenar ilmekleriyle yani ilk ve son ilmekleriyle ilgili de size bir video hazırlayacağım. Çünkü bunların da gerçekten çok çeşidi var. Şimdi düz örülen haroşa. İki türü var. Bu haroşa tekniğinde çok belli olmasa da mesela düz örgü ördüğünüzde bununla ilgili de size daha sonra bir video hazırlayacağım. Düz örgü ördüğünüzde fark edebilen bir teknik. Şöyle örneğin şişinizi şöyle göbekten girerekten ördüğünüz zaman yani şöyle ördüğünüz zaman model bir süre sonra şu şekli alıyor. Fakat şişinizi buradan değil de şuradan girdiğiniz zaman düz örgüde şu şekli alıyor. Bakın ikisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Bu daha düzgün çıkıyor böyle kalıp gibi. Bu böyle daha çok böyle biraz daha dans eder gibi. Bununla da ilgili daha sonraki videolarımda bu konuya tekrar değineceğim. Şimdi ben klasik her zaman yapıldığı gibi şişimi buradan bataraktan
haroşamı örüyorum. Bakın ilmek burada düz. Siz önden bakarak şuradan batıyorsunuz. Arkadan ipi dolayıp ilmeği çıkarıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. İlmek burada. Şuradan arkaya doğru batıp ilmeği çıkarıyorsunuz. Bunu böyle biraz yavaş göstereyim istiyorum. Şöyle. Dikkat ederseniz ip arkada. Bir de tersten örülürken önde duran oluyor. Şöyle. Ben son kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ipimizi biraz dolartalım. Evet. Arka sıraya geldiğimizde arkayı düzü nasıl fark edebiliyoruz? İpimiz yani genel olaraktan hani bazı örneklerde belki değişebilir ama genel olaraktan ipimiz buradaysa yani sağ taraftaysa bu ön sıramızdır. Başladığımız sıra. İpimiz soldaysa bu arka sıradır. Başladığımızdan sonraki sıra. Arka sırada ip solda, ön sırada ip sağda. Ama dediğim gibi bazı örneklerde bu değişebilir. Bunun örneklerini daha sonra zaten göreceğiz ve ben size orada da uyarısını yapacağım. Şimdi arka sıramıza geçtiğimiz zaman düz örgüde haroşa ben yine kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Burada da yine aynı teknik geçerli. Yani hiçbir şey değişmiyor. Bakın. Aynı teknik hep geçerli. Batıyoruz, çıkıyoruz. Tekrar yakından iyice göstereyim size. Şuraya batıyoruz. İlmeğimizi atıyoruz ve çıkıyoruz. Batıyoruz. İlmeğimizi, ipimizi atıyoruz ve çıkıyoruz. Burada bir o neyse. Tekrar göstermek istiyorum. Bu çok kolay bir teknik ve dediğim gibi birçok yerde kullanılan bir teknik. Özellikle berelerde. Tersten örüldüğü zaman kendini yaydığı için yani daha geniş durduğu için örneğin battaniyelerde çok kullanışlı olabiliyor. Ve bitiriyoruz. Düz haroşa önden de arkadan da hep aynı örülüyor. Ama düz haroşada ip hep arkada. Şu ip. Ördüğünüz ip. Şimdi geldik ters örülen haroşamızı. Biraz evvel düz örülen haroşamızı göstermiştim size. Bunu kenara koyalım, kafamızı karıştırmasın. Şimdi bunu göstereceğim size. Tersten örülen haroşa. Evet. Bakın biraz evvel de söylediğim gibi örgümüzün ön tarafında ipimiz hep oluyor. Yani hangi ilmek atma tekniğini kullanırsak kullanalım mutlaka bu ip burada olacaktır. Örgünün ön tarafını buradan belirleyebilirsiniz. Başlıyoruz. Şimdi ben yine ilk ilmeğimi örerek alacağım inşallah. Evet. Şimdi biraz evvelki düz örülen haroşada ipimiz hep arkadaydı. Ve hep de öyle. Yani baştan sona kadar hep öyle oluyor. Bu örneğimizde yani tersten örülen haroşamızda ipimiz her zaman önde. Hep önde. Yani baştan sona kadar önde.
Şimdi bunda da şöyle göstereyim. İlmeğimizin göbeğinden batıp ön tarafa doğru şişimizi çıkarıyoruz. İpimizi doluyoruz ve şişimizi yeni ilmeğimizle çıkarıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İlmeğimize göbekten batıp öne doğru çıkarıyoruz şişimizi. İpimizi doluyoruz ve diğer şişimize aktarıyoruz ilmeğimizi. Tekrar gösteriyorum. Şu göbekten öne doğru batıyoruz. Doluyoruz ipimizi ve çıkıyoruz. Bu teknik ve tabii biraz evvelki gösterdiğim teknikte çok basit ve sürekli her yerde kullanılabilen çok pratik bir teknik. Çok güzel bir örgü tekniği, modeli. Çünkü bunda en güzel yan hesap kitap olmayışı. Yani oturdunuz, kafanız dağınık ya da televizyon seyrediyorsunuz. Burada ay şunu kaçırdım mı? Aman işte bir hesap yanlış mı oldu? Örgümde bir hata mı oluştu? Derdiniz olmuyor. Bu tekniğin, bu örgü modelinin en güzel yanı bu. Ve birçok yerde gerçekten çok kullanışlı, birçok yerde de kullanılabiliyor. Yani hiçbir örnek bulamazsanız bunu kullanın. Her yerde kullanılabiliyor. Çok güzel. Şimdi ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi ben yine ördüm ve ipimi öne aldım. Ters haroşada ipimiz her zaman önde. İkinci sıramızda bakın başlangıç ipimiz solda. Şimdi tekrardan ilmeğimiz göbekten batıp öne doğru şişimizi çıkarıp ipimizi şişimize dolayarak ilmeğimizi diğer şişimize aktarıyoruz. Bunu yaptıkça zaten eliniz de hızlanacak. Hemen hemen hızlı yapabileceksiniz. Her tür ip de çok güzel. Yalnız başta da bahsettiğim gibi iki teknik de birbirinden farklı gibi görünse de hani birisi bahsettiğim gibi şu mesela ters olan daha yayvan, düz örülen daha toparlasa da iki teknik de her halükarda diğer örgü modellerine nazaran daha yayıyor. Yani bir kazakta ve bir berede bunları ya da boyunlukta bunları yaparken bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım. Diğer örneklere nazaran mesela şöyle bir örnek göstereyim size. Kendini toparlayan bir örnek. Bu lastik örneğin. Bunu da daha sonraki zamanlarda göstereceğim. Bu mesela kendini çekiyor. İlmeği buna göre atmak gerekiyor. Hani bunun çekeceğini hesaba katarak atmak gerekiyor. Bunlar da bakın aradaki farka. Aynı ilmek sayısı, aynı sıra fakat aradaki fark bariz belli. O yüzden haroşada ilmeklerinizi atarken bunu mutlaka hesaba katmalısınız. Artı haroşanın gerçekten çok iplik yediği söylenmektedir ve öyledir de zaten. Tekrardan son olarak göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. İpimiz her zaman önde. Evet. Göbekten batıyorum. İpimi doluyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Hepsi bu. Çok güzel, çok keyifli. Örmesi çok keyifli. Dediğim gibi kafa karıştırmayan, birçok yerde kullanılan bir örnek olduğu için çok tercih edilen bir örnektir haroşa. Bu kadar. Bakın tersten ördüm yine. Ters haroşa. Gördüğünüz gibi biraz evvel ördüğüm de aynıydı. Aynı ilmek sayısı fakat aradaki fark bu. Düz örülünce daha toparlıyor. Ters örülünce daha yayıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fakat her halükarda haroşa daha geniş duran, daha geniş olan bir örnektir. Evet, bugün de videomun sonuna geldim.
Umarım anlatmayı becerebilmişimdir ve umarım orada bir yerde birilerine faydam dokunmuştur. Eğer öyle olduysa çok mutlu olurum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, selamlar. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyin başı sağlık. Bunu asla unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.